geçici olarak işinden uzaklaştıran arkadaşlarımız adına Levent Börek konuşacak. Yalnız oturun. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Değerli hocalarımız, mesai arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, üniversitenin emekçileri, üniversitenin gerçek sahipleri, hepiniz hoş geldiniz. Bir kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden çıkartıldığımızı öğrendik. İlk listeye baktığımızda zannediyorum bu listeye bakan ve İstanbul Üniversitesi'nin son 10 yılına bir şekilde aşina olan herkes görmüştür ki oluşturulan liste bir yerlere ispiyon edilen, hedef gösterilen liste boşuna seçilmemiş. Bu üniversitede haksızlıklara, bu üniversitede usulsüzlüklere karşı gelen, mücadele eden, özgürlükleri savunan ve bunu en önde savunan insanlar hedef seçilmiş. Özellikle de 2008-2009 yılında yine buralarda, bu meydanlarda, üniversitede o zaman yine AKP ve cemaatin el ele üniversiteye yapmakta olduğu bir operasyona, 50D operasyonuna karşı direnen asistan hareketinin temsilcileri hedef seçilmiş. Sözüm ona anayasa düşmanıymışız, milli güvenliği tehdit ediyormuşuz. Öyle yazıyor. O zaman da bize koçbaşı demişlerdi. Bize akılları sıra demişlerdi ki sizi rotasyona gönderelim. Başka üniversitelere, Anadolu'ya gönderelim. Biz işte bütün üniversite sistemini bu şekilde genelleştirmek istiyoruz vesaire demişlerdi. Bizim cevabımız bütün asistan hareketi olarak netti. En ufak bir soru işareti yoktu. Dedik ki hay hay. Bu ülkenin her köşesinde bu halka hizmet etmeye, bilim üretmeye hazırız. Biz bunu dedik. Ama dedik ki iş güvencesi isteriz. Siz iş güvencemizi ele alarak, elimizden alarak üniversiteleri kıymak istiyorsunuz. Biz iş güvencesi istiyoruz dedik. Neden? Çünkü şu yüzden. Biz mücadelemizin her aşamasında sadece arkadaşlarımızın işten atılmasına karşı değil, onların işten atılmasını engellemek bizim için çok önemliydi. En önde gelen vazifemizdi ve onları attırtmadık. Bundan gurur duyuyoruz. Ama her seferinde şunu söyledik. Biz sadece kendi geleceğimiz, arkadaşlarımızın geleceği için değil, bu ülkenin geleceği için, üniversitenin geleceği için mücadele ediyoruz dedik. İş güvencesini akademik özgürlüğün vazgeçilmez bir gereği olarak savunduk. İş güvenceniz yoksa özgür olamazsınız. İş güvenceniz yoksa gerçekleri söylemekten çekinebilirsiniz. Biz bunun için iş güvencesini savunduk. Biz halka hizmet etmek için üzerimizde hakkı olan bu halkın her bir ferdine hizmet etmek için, onlar adına gerçekleri söyleyebilmek için iş güvencesi istedik. İş güvenceniz varsa halka hizmet edersiniz. İş güvenceniz yoksa iktidara hizmetkar olmak zorunda kalırsınız. Biz iktidarlara hizmetkar olmadık. Ferman devletin, üniversiteler bizimdir. Ferman devletin, üniversiteler bizimdir. Bizim üzerimizde dedim ya, biz devletin okullarında okuduk.
parasız eğitimden yararlandık. Bütün arkadaşlarımız öyledir. Hocalarımız öyledir. Biz bu halkın parasıyla okuduk yani. Halkımıza karşı sorumluyuz. Böyle hissettik. Ve biz bu sorumluluğu birilerinin istediği şeyleri söyleyerek değil, birilerinin hoşuna gitmese de gerçekleri her daim söyleyerek yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da öyle yapacağız. Bizim üzerimizde cepheye gönderilen emekçi çocuğu Mehmetçiğin de buzdolabında cenazesinin saklandığı Kürt bebesinin de hakkı var. Biz bu sorumlulukla hareket etmeye çalıştık. Bundan sonra da öyle hareket edeceğiz. İlk atıldığımızı öğrendiğimde dedim ki elbet döneriz. Elbet döneriz dedim. Buna da inanıyorum. Bütün arkadaşlarım da, hocalarım da, buradaki herkes de bence buna inansın. Ha, neye güveniyoruz? Ya, hukuki girişimlerimizi yapacağız, mahkemelere gideceğiz vesaire ama inanın tabii ki çökertilmiş bir hukuk sistemine bel bağlayacak halimiz yok. Bir yerlere bizi geri alın, ondan sonra şöyledir böyledir diye yalvaracak halimiz de yok. Lanet olsun Amerika'sına da Avrupa'sına da. Başka yerlere yüzümüzü dönecek halimiz de yok. Gazeteler kapatılıyor. Kan gölüne dönüş memleket, endişeliyiz diyorlar. Batsın endişeniz. Halkları birbirine kırdırıp kan gölüne çevirdiniz bu coğrafyayı. Her türlü gericiliği siz desteklediniz emperyalistler. Bu emperyalistlerden şu kadar medet umuyorsak namerdiz. Biz kime güveniyoruz biliyor musun? İşte buradaki insanlara güveniyoruz. Bu üniversitenin, bu memleketin gerçek sahiplerine, onurlu dik duran insanlara güveniyoruz. Şu bastığımız Beyazıt Meydanı'nda Turan Emeksiz'in anısı var. Deniz Gezmiş'in anısı var. Biz gücümüzü oradan alıyoruz. Ali İsmail'leri, Berkinleri doğuran analardan alıyoruz gücümüzü. Biz 15-16 Haziran'ı yapan işçi sınıfından, Renault'un, Tofaş'ın grevci işçilerinden, bu üniversitenin her türlü zorluğa rağmen bütün yükünü omuzlayan ve her türlü haksızlığa uğrayan taşeron emekçilerinden alıyoruz gücümüzü. Kurtuluşa tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Evet, biz mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, eğitim ve bilim emekçileri olarak mensubu olmaktan gurur duyduğumuz işçi sınıfına güveniyoruz, işçi sınıfından güç alıyoruz. Bugüne kadar da mücadelemizi sendikalarla, yürüyüşlerimizle, kurduğumuz çadırlarla hep bu anlayışla yürüttük. O yüzden zaten birilerinin rüyalarına girdik belli ki. Burada çok net olarak şunları söylemek istiyorum. Biz kazanacağız. Bizim kazanmamız sadece bizim geri dönmemizle, bu sıraları, bu öğrencilerimizle tekrar buluşmamızla alakalı bir şey değil. Ülkemizin içine sürüklenmekte olduğu karanlıkla karşılaştırdığımızda gerçekten de bizim atılmamız bir teferruat boyutundadır. O yüzden bizim mücadelemiz yükselmekte olan istibdat rejimine karşı bu halkın vermekte olduğu özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. Bundan sonra da öyle olacaktır. O yüzden herkes gücüne güvensin, birlik olsun, omuz omuza durmaya devam etsin. Burada tüm gücümle haykırmak istiyorum. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, kahrolsun emperyalizm, yaşasın devrim ve sosyalizm. Ferman!